Beyler bayanlar, Japonya'ya hoş geldiniz. Hani Japonya'da herkes kitap okur derler ya, metrolarda vesaire. Buyurun. Burası neresi? Dünyanın en kalabalık yaya geçidi. Bunlarda şey var o zaman. Tapınağa girerken el yüz yıkama olayı, bizdeki namaz kılınırken abdest alıyoruz ya. 1 dolar 160 yen arkadaşlar. TL karşılığında aşağıda yazıyor. Şimdi Japonya dendiğinde akla gelen bir başka bir şey de intihar. İntihar oranlarının çok yüksek olduğu bir ülke burası. Şöyle dönüyor, sizin siparişiniz sizin masanızın önünde duruyor. Harbi bayağı kötü yani. Teyzem bayağı arındı yalnız. Teyzemin teyzemin bayağı arındı. Şöyle bir kere atalım. Burada ne yapıyorlar abi ya? Bak, abi burada meyvelerdir vesairedir, diğer nesneleri üçünü denk getirmeye çalışıyorlar. Kumar yasak burada. Kumar yasak. İllegal. Burada da işte bir kulübünü oturtmuşlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Arkadaşlar Japonya'nın başkenti Tokyo'dan herkese merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler nasıl? Beni soracak olursanız çok iyiyim, keyifler yerinde. Niye? Çünkü dünya üzerinde gezmeyi en çok sevdiğim 3 ülkeden biri olan Japonya'dayım. Buraya 3. kez geliyorum. En son gelişim eşimleydi. Balayında gelmiştik. 3 sene geçmiş. Ondan önceki gelmemde de bir 4 sene, 4,5 sene geçmiş. Çok amatör olduğum dönemlerde o zamanlar. Şimdi biraz daha eşip ilerlettik. Biraz daha profesyonelleştik diyelim. Daha iyi içerikler üreteceğiz. Japonya'dayım. Yaklaşık 7-8 video sizlere buradan çekeceğim. Çok sevdiğim bir yerdeyim. Dün geldim. Biraz dinlendim. Sokağa çıktım. Duşumu aldım. Kendimi video çekmeye hazır hale getirdim. Hem Japonya'ya gelecek arkadaşlar için, hem de gezi videolarını izlemeyi sevenler için, hem de Japonya hayranları için gerçekten çok güzel videolar üreteceğim. Buranın kırsallarına kadar ineceğim. Hemen otelimin önünde olduğum için hiç sizi bekletmeden otelimi göstereyim. Otelimin adı burası. Hotel Keiya. Yotsuya bölgesinde bir otel. Şu an Haziran dönemi. Haziran 2026 ayındayız. Haziran normalde Japonya'nın yağmurlu sezonudur arkadaşlar. Yani kimsenin tavsiye etmediği dönem Haziran dönemidir. Yağmurdan çok korkuyordum ama ne dün ne bugün yağmur yağmadı. Hava çok iyi. Kaldığım otel burası. Haziran döneminde olduğum için sanırım fiyatlar çok düşük, yani bayağı düşük. Şuranın geceliği kaç para yapıyor ben size şöyle söyleyeyim. 40 dolar falan yapıyordu geceliği arkadaşlar. Merkezde aslında bir durak, hemen şurada metro istasyonu var 6 dakika ileride. Oradan merkeze 15-20 dakikada gidebiliyorum. Sizin geleceğiniz tarihe göre değişir. Otellere Booking'den bakabilirsiniz. Ne kadar erken alırsanız Japonya'da otelleri o kadar kâra geçersiniz. Çünkü burada hafta sonu olduğu an otel fiyatları artıyor. Özellikle turizm sezonunda, bilginiz olsun. Şimdi gidelim bir para bozduralım, metroya binelim, metroya binme işlemlerini çözmeye çalışalım. Nasıl kart alırız, ne yaparız? 7-Eleven market bulup exchange makinesinden paramızı alalım. Şu an cebimde hiç yen yok. Yani burada nakitle de çok fazla işlem yapıyorlar hala. Kredi kartı kullanmayan birçok insan da var. Hatta metroya gidince bir şey göstereceğim, daha iyi anlayacaksınız. Ben Japonya'yı çok seviyorum. Bana neden seviyorsunuz diye anlat deseniz belki net olarak ifade edemeyebilirim ama gezdikçe böyle bundan sonra çekeceğim videolarda da anlayacaksınız. Bence sizin de seveceğinizi tahmin ediyorum. Eğer Japonya'yı 2-3 ay sonra bu videonun paylaşımından 2-3 ay sonra bu videoyu gördüyseniz mutlaka diğer videolara da göz atın çektiğim Japonya 2026 oynatma listesi oluşturacağım. Gelecek arkadaşlar ya da Japonya'yı çok merak eden arkadaşlar o videoların hepsini izlerse tüm detaya hakim olur. Bunu önden bir bilgilendirmesini yapayım size. Ama bu video tahminim 1 saate yakın bir video olacak. Belki 1 saati bile geçebilir. Çünkü saat şu an çok erken. Akşama kadar çekebildiğim kadar video çekeceğim arkadaşlar. Ama ilk önceki işimiz şu parayı bozdurma işi olsun. Şimdi her 7-Eleven'da var mı bilmiyorum ama bu Tayland'daki videolardan biliyorsunuz. 7-Eleven marketler burada da var arkadaşlar. 7/24 açık bunlar. Bunların içerisinde exchange ofisler oluyor. Ofis dediğim bir cihaz oluyor. Kurları da fena olmuyor. Mesela otelimdeki kuru çok kötüydü. Bir buraya bakayım, cihaz var mı? Cihaz varsa burada bozacağım. Nerede? Do you have exchange? No. No. Ha. Burada yokmuş arkadaşlar. Demek ki daha merkezi yerlerdeki exchange'lerde oluyor diyebiliriz. Ya da dur kahvaltı yapalım ya. Kahvaltılık bir şey alalım madem geldik. Şu marketler, 7/24 açık olan marketler bu Japonya halkının her şeyi. Çünkü çok yoğun çalışma temposunda yaşayan insanlar Japonlar. Buradan hızlıca her şeylerini halledip yiyip içip gidiyorlar. Ama burada oturma yeri de yokmuş ya. Oturma yeri olsaydı şuradan bir sandviç tarzı bir şey alacaktım, yiyip gidecektim. Market fiyatlarını göstereceğim size ama şimdilik böyle kabaca bir bakın istedim. İçeride neler satılıyor, neler var, neler yok. Her şey var ya, hazır her şey var abi. Çünkü çok çalıştıkları için hazır yemek alıyorsun, bunu ısıtıyor, veriyor sana orada.
tavuğundan işte yumurtasına, ya yumurtalı sandviç var mesela bak. Yumurtalı sandviç var mesela arkadaşlar. Her şeyin hazırı var burada hızlıdan. Bak şurada haşlanmış yumurtalı sandviç. Yanında da işte sanırım tavuk var. Aynen tavukmuş yanında. Şuradan kahve alabiliyorsunuz. Gelip hızlıdan bir kahve çözebiliyorsunuz. Bu markette her şey var. Exchange ofiste olaydı iyiydi. Yok neyse merkeze gidelim, merkeze hallederiz. Bak metroya yürürken ne gördüm? Sigara bölümü arkadaşlar. Sigara odası burası. Burada sadece sigara içilebilen noktalar buralar. Yani böyle sokakta sigara içmez kimse. İçiyorsa o Japon değildir. Böyle birçok noktada hatta kulübeler de olacak parklarda, göstereceğim size. Böyle odalar var. Sigaraları insanlar burada içebiliyor. Sokakta içmenin cezaları var. Netim bu konuda. Eğer bir Japon sigara içiyorsa sokakta ya çok aykırı takılmayı seviyordur ya da o bir turisttir. Yani burada sigara içen birini gördüğünüzde anlayın ki o Japon vatandaşı değildir. Tabii ki yok değildir. Çok nadir Japonya'nın vatandaşları da sigara içiyordur. Ama çok az bu. Sokakta öyle sigara izmariti, bırakın sigara izmaritini, çöp görmeniz çok nadiren olan bir durumdur. Hatta dikkat edeceğiniz başka bir şey de sokaklarda çöp kovası da yoktur Japonya'da. Birçok noktada yok arkadaşlar. Olmaz. Millet elinde taşır çöplerini. Çünkü evde ayrıştırıyorlar onları ya da belirli mağazalarda, restoranlarda da yiyip içerken ayrıştırıp atıyorlar her şeyi. Dün geldiğim için bir başka dikkatimi çeken bir şey de şu görme engelliler için yapılan şu yollar. Şu yolu takip edeyim ben. Bak şaka yapmıyorum. Şu yolu takip edeyim ben. Her yere gidiyordur biliyor musunuz? Yani birçok noktaya gidiyordur şu görme engelliler için yapılan yollar. Her noktada, her ara sokakta bunlardan var arkadaşlar. Bak burası küçük bir istasyon. 4 tane geçiş noktası var. Sadece şunda kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Visa ile Mastercard'la okuyup geçebiliyorsunuz. Sanırım daha fazla alıyor. Bir para bozduramadım arkadaş. Para bozdursam direkt bunların o cihazlarından alacağım. 24 saatlik 70 saatlik biletleri de varmış. Ya da istasyondan istasyona göre değişen bilet fiyatlamaları da var ama her metro istasyonunda hemen hemen eşyalarınızı, dolaplarınızı bırakabileceğiniz şöyle dolaplar var. Bunları da göstereyim. Bilginiz olsun. Şimdi gelecek arkadaşlar hiç panik yapmaması adına gösteriyorum. Şuraya arkadaşlar bak Google haritalar bu. Gideceğim yeri yazıyorsunuz. Ben Shibuya'ya gideceğim. Siz de bir yere gideceksiniz yazıyorsunuz. Yol tarifi al diyorsunuz. Google haritaların bu toplu taşımada en iyi çalıştığı ülke Japonya. Burada seçenekler var. Ya şuraya 18 dakika yürüyeceğim. Şu Hanzomon Line'a bineceğim. Onunla gideceğim. Ya da 2 aktarma yapacağım buradan. Şu Marucho Line'a bineceğim. Mesela diyor ki bir girişini kullan diyor. Bak görüyor musunuz? Bir girişini kullan. Bir girişi nere? Şurası. Aa bak yazıyor bir girişi. Diyor ki şurada in diyor. Bir durak in şunda in diyor. Sonra diyor bir 5 dakika yürü. Hanzomon Line'ın platform 3'e git diyor. Ya bak her şeyi aktarıyor. 3 durak git Shibuya'da in. Sonra A6 çıkışından çık. Shibuya'da git diyor gideceğin yere yani. Evet başta size bir karışık gelecektir. Özellikle çok seyahat etmiyorsanız kafanız karışacaktır. Yalan değil ama belirli bir süre sonra bu toplu taşımaya alışacaksınız. Çünkü Japonya gerçekten Tokyo özellikle çok büyük bir şehir. Dünyanın en büyük metropolüydü bir zamanlar. Şimdi birkaç şehir orayı geçmiş. Örnek Jakarta bu unvanı almış. Ama Tokyo hala dünyanın en büyük metropollerinden birisi. Ama ona rağmen o kadar kalabalık insana rağmen takır takır işliyor. Saat gibi takır takır işleyen bir sistem var ülkede. Bir süre sonra alışacağınızı söylüyorum. Google haritalar buradaki toplu taşımada eliniz ayağınız olacak. Taksiye binmeyin. Taksiler burada çok pahalı. Ucuz değil. Ama illa bineceğim diyorsanız Didi diye bir uygulamaları var. Oradan çağırabiliyorsunuz. Sokakta da zaten bir sürü taksi göreceksiniz. Taksileri el edip de çevirirsiniz diye tahmin edebiliyorum. Dururlar diye düşünüyorum. Şimdi burası çok kalabalık değil ama herkes iner önce böyle tek sıraya geçeriz, sağlı sollu ortayı açarız Japonya'da. Ben de buralı oldum. İnsanlar öyle biner. Herkes inmeden kimse binmez buraya. Bir şehir efsanesini daha söyleyeyim size. Çok toplu ortamlarda sesli konuşmak yasak ama hani Japonya'da herkes kitap okur derler ya metrolarda vesaire. Buyurun. O bir fotoğraf çekilmiş zamanında yayılmış her yere ama normalde öyle değil. Teknolojiyle çok haşır neşirler arkadaşlar. Zaten teknoloji devi bir ülke burası. Telefonda, metrolarda hep ellerinde. Şimdi size bir şey göstereceğim. İnsanlar Japonya'ya geldiğinizde nasıl anlıyor biliyor musunuz? Buraya geldiğinizde. Burası neresi? Dünyanın en kalabalık yaya geçidi. Birazdan tüm yeşil ışıklar yanacak ki yandı. Burayı akşam ya bu videoda ya ilerleyen videoda akşam da geleceğim. Akşam daha da iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar burası Shibuya'nın şu en meşhur hani insanların böyle curcuna halinde karşıdan karşıya geçtiği yer var ya. Orası burası. Çünkü kaç tane yaya geçidi var aynı anda.
ve hepsine aynı anda yeşil yanıyor. Shibuya'nın ana merkezi burası zaten. İnsanlar da şu karşıdaki Starbucks'tan izliyorlar ve şu üst katlarda bunları izleyebileceğiniz restoranlar, kafeler vesaire de var. Bunun bilgisini vereyim size. Tokyo'ya gelip de buraya gelmezseniz eğer bir dayak yiyorsunuz arkadaşlar. Bunu net olarak söyleyeyim size. Yeşil ışık yandığı gibi özellikle akşamları umarım bu videoda denk geliriz. Sonraki videolarda olacak kesin de. Bir fotoğraf video çekiniyorlar şurada. Önce bir koşuyorlar hemen. Hızlıdan koşuyor bu fotoğraf video çekilmeyi sevenler. Orada bir fotoğrafını videosunu falan çekiyor. Ondan sonra karşıdan karşıya geçiyor. İnanılmaz bir akşam, herkes kamerayı çıkarıyor. Burada videolar, fotoğraflar. Tabii doğal olarak insanlar da işten çıkanlar ya da karşıya geçecekler. Karşıdan karşıya da geçince bir curcuna oluyor. Tokyo'nun en meşhur noktalarından birisi burası. Ya ben size bir sürü bir şey anlatacağım aslında Japonya ile alakalı. O kadar farklı şeyler görüyorum ki arada kaynıyor hep ya. Dur anlatacağım ama bir yerlerde anlatacağım ben size anlatacaklarımı. Dur şimdi anam babam bir sakin yer buldum, para bozdurdum, hemen size anlatıyorum. 7-Eleven marketlerde de var, unutmayın, ama burada exchange ofis vardı bir tane. Böyle çok az bir komisyon alıyordu. Ya şu an dolar burada sürekli oynuyor ama Haziran'da geldim, 2026 Haziran, 1 dolar yani 160 yen falan sanırım. Gene bir saniye tek şey yapayım, kontrol edeyim, aynen. 1 dolar 160 yen arkadaşlar. TL karşılığı aşağıda yazıyor. Bunların bende 10.000 yen var mesela. Ben 500 dolar bozdurdum. Çünkü ben 20 gün kadar Japonya'da kalacağım arkadaşlar. Şu 10.000 yen sanırım en büyük paraları. Bunların 62 dolara tekabül ediyor. TL'ye vurduğunuzda 2900 Türk lirasına geliyor. Bilginiz olsun. Ya 500 doların karşılığı bu. Yani şu kadar para. Çok fazla para vermiyorlar. Çünkü çok büyük paraları var. Dediğim gibi nakit çok kullanılıyor burada. Şu normal 5.000 yen arkadaşlar. Şunlar da 2000'liklerle 1000'likler. Burada hep Japonların paraları bir de hep böyle yes yeni olur. Hep yes yeni verirler. Size şimdi başka bir şey daha göstereceğim size. Şu elimde gördüğünüz para 500 Japon yeni. TL olarak ne kadar tekabül ediyor biliyor musunuz? 143 lira. 3 dolara tekabül ediyor. 500 yen. Japonların en büyük sanırım demir parası da bu. Emin değilim. Varsa daha yazarsınız zaten. 143 liraya tekabül ediyor. Ben ilk geldiğimde bu sanırım 50-55 TL arası falandı. 150 TL'ye çıkmış. Şimdi karnımızı doyurabiliriz, sokaklarda daha rahat gezebiliriz çünkü paramız var abi. Gerçekten burada nakit lazım ya, gerçekten lazım. Aha, görmüşken göstereyim. Bak, otomatlara bak. Bu var ya, insan sayısından daha fazla olabilir Japonya'da. Her yerde bu otomatlar var. Yani sadece böyle içecek almıyorsunuz bunlardan. Kimilerinde yengeç satıyorlar, sıcak çorba satıyorlar, sıcak kahveler, içecekler satıyorlar. Bak arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Şurada 120 basıyorsun, ödemesini yapıyorsun. Mesela bak bunda kart geçmiyor. Nakit, yani nakite Japonya'da ihtiyacınız oluyor. Ben hep söylerim, kart kullanın. Bak burada Visa, Mastercard yok. Kendi şeylerindeki, ülkenin içinde kullandıkları var yani. O karttan çıkarmanız gerekiyor ya da arkadaşlar. Tabii izin veriyorlarsa bize. Ben mesela bunun uygulamasını indirmeye çalıştım. Geçen bir kola alacaktım. Bu Türkiye'den aldığım için telefonu, yani hattım falan Türkiye'den olduğu için ona bile izin vermedi bana. Bu bölgenin bu kadar meşhur olmasının sebebi de arkadaşlar anlayacağınız üzere hem alışveriş noktaları çok fazla bu Shibuya'da, bir sürü ara sokağı var, hem de şu özellikle akşamları şu tabelalar yandığında şu an bile çok farklı ve çok güzel görünüyor. Bu tabelalarla insanlar fotoğraflar çekiniyor. Bu şemsiye olayı da bu Asyalı insanlar yanmaktan, esmerleşmekten çok korkuyor. Çok tedirgin oluyorlar. O yüzden şemsiyeyle geziyorlar genelde sürekli. Kore'de de öyleydi. Burada da öyle. Çin'de de böyle arkadaşlar. Ve vücutlarını kapatırlar. Böyle kısa çok giyinmezler kollarında vesaire ki yanmasınlar diye. Bunun aslında eskiden belli başlı sebepleri var. Esmersin ya mesela diyelim. Şu an öyle değil tabii ki. Eskiyi anlatıyorum size. Özellikle Güney Kore'de bu çok fazla. Esmersin mesela, ya bu tarlada çalışıyordur, bu güneşin altında çalışacak bir işte çalışıyordur. Bir statü diye düşünün bunu. Bu çok yaygınmış eskiden. Tabii ki şu anda o kadar fazla değil. Ama yine de herhangi bir Çinliyi, herhangi bir Asyalı'yı denize, güneşe gittiğinizde, böyle havuza gittiğinizde 40 kat giyinirler. 40 kat dediğim böyle tüm vücutlarını kapatırlar. Şu yeni kar maskeleri çıkmış, sadece gözleri görünüyor. Komple kapanıyor, onlarla suya giriyorlar. Şaka değil, gerçek bu. Hadi kahvaltı yapalım. Şöyle kafayı yememe az kaldı. Çünkü nereye gitsem bir Japon yemeği yemek istiyorum. Ramen ya da işte etlerinden, tavuklarından vesaire. Abi her yerde sıra var. Japonya'ya geldiğinizde bunu zaten herkes söylüyor da. Bir şey yiyecekseniz buraların o meşhur yemekleri falan, bak düşük puanlısından yüksek puanlısına her yerde sıra var. Ya hep yüksek puanlara geldim ben gerçi ama dedim hadi az daha düşük puanlıya geleyim, Google'da baktım kaydettiğim bir yerde. Abi hep sıra var. Ya en az 1,5 saat bekleme diyor. 1,5 saat beklerken ben açlıktan ölürüm.
Yani şu an ne bulursam yiyeceğim arkadaşlar. Daha buradayız zaten, bayağı yemeğini yerim ama önüme ne çıkarsa şu an yemek istiyorum. Çünkü tansiyonum düşük sıcaktan. Yaz aylarına geliyorsanız buraya şapka getirin var ya, şapkasız yanarsınız, pişersiniz arkadaşlar. Kafaya güneş geçer yani. Canlar, Tokyo o kadar kalabalık ki yani size anlatamam. O yüzden her yerde sıra var. Yemek yiyemiyorum. Yani şurada bir sandviççi, kahveci gördüm. Bir yumurtalı sandviç var. Ondan söyleyip hızlı hızlı çekime devam etmem lazım. Şimdi fiyatları da söyleyeyim size az çok. Burası aslında Harajuku bölgesi. Önce bir noktaya getireceğim, sonra sizi buraya getireceğim. Burayı size göstereceğim ben. Burayı seviyorum. Çok canlı noktalarından birisi. Zaten Meiji Tapınağı da hemen karşımda. Oraya gideceğim. O yüzden herhangi bir şey söyleyeceğim şuradan. Bir tane portakal suyu, bir tane de yumurtalı sandviç söylüyorum. İçecekle beraber 2120 yen, en meşhur caddelerinden birinde. Şöyle. Batı restoranı kafesi gibi biraz. Eğer şey yeseydik böyle, ramen falan yeseydik belki biraz daha ucuza yerdik. Ne yapayım, mecbur kaldık, oturduk. Ramen çekiyordu canım aslında çorbasıyla beraber. Sağlık olsun. Dostlar, çok kısa bir ara veriyoruz videoya çünkü sizlere bahsetmediğim bir şey var. Ne? İnternet. Ben her şeyden bahsettim size hemen hemen burada. Para bozdurması, işte oteli, gezilecek noktalar daha da aktaracağız, daha da gezeceğiz ama internet işinden bahsetmedim. Ben internet işini nasıl çözdüm Japonya'da? SIM-IO'yla. SIM-IO ne arkadaşlar? 190'dan fazla ülkede internete anında bağlanabildiğimiz bir teknoloji. Şu an telefonu çıkardım size çünkü göstermek istiyorum. Dünyanın her yerinde ben artık SIM-IO kullanıyorum. Bunu biliyorsunuz. Bahsetmiştim size hep. SIM'lerim var burada. Mesela şu an ne kadar paketim kaldığını ben de merak ettim. Japonya'dan 20 GB satın almıştım. Şöyle göstereyim. Kaç kalmış? 17 GB kalmış. Yalnız iyi yemişim 1,5 günde. İsterseniz SIM-IO'da bakiye yüklüyorsunuz. Kullandığınız kadar ödüyorsunuz. Onu da göstereyim. O da şurada hemen. Şöyle bakın. İşte 5 dolar, 10 dolar, 15 dolar, 20 dolar. İsterseniz kullandığınız kadar ödüyorsunuz. Buradan 190'dan fazla ülkeyi seçiyorsunuz. Gideceğiniz ülkeye mesela Portekiz'i seçtiniz. İsterseniz seçiyorsunuz buradan 1 GB, 2 GB, 3 GB ya da limitsiz 1 GB, 3 GB, 5 GB, 7 GB bunlardan tercih edebiliyorsunuz. Tamamen size kalmış bir şey. Her ay düzenli olarak SIM-IO'da kampanyalar oluyor ama bu kardeşinize özel bir kod var. Uğur 100 kodu arkadaşlar. Bu yeni kullanıcılara özel ama bunu unutmayın. Şu anda ne kadar bakiye yüklerseniz yükleyin anında %100 ek bakiye kazanıyorsunuz. Siz de böyle seyahat ederken internet işiyle hiç uğraşmak istemiyorsanız açıklamada ve ilk yorumda bulunan kısım üzerinden SIM-IO'yu indirin. Dünyanın neresine giderseniz gidin internete anında bağlanmanın tadını çıkarın. Uğur 100 kodunu mutlaka kullanın. Bakiye yükleyin. Bakiyeniz silinmeyecek. Gideceğiniz ilk seyahatte anında internete bağlanırsınız. Gezmelere devam. Fena yağmur geliyor arkadaşlar. Güzel bir sandviç yedik. Lezzetliydi, fena değildi. O kadar susamışım ki 3 tane portakal suyu içtim ya aynı yerde. 3 tane. Birazdan da su alacağım. Su alımını da göstereceğim size. Ya geldik hep böyle farklı yerler gördük ama Japonya hakkında size biraz bilgiler veremedim. Bilgiler aktarmaya ufak ufak başlayayım isterseniz. Gelecek arkadaşlar ama bu video böyle sonuna kadar izlesin. Gerçekten çok ufak trik noktalar da olacak. Birazdan hatta burada yaşayan bir arkadaşımız gelecek. O da bize bilgiler verir. Onlardan da yardımlar alırız. Şimdi Japonya dendiğinde önce bir haritaya bakalım. Japonya nerede? Şimdi bir ada ülkesi burası, evet, ama öyle küçük bir yer canlanmasın gözünüzde. Yaklaşık 125 milyon insanın yaşadığı bir yer burası. Karşı kıyılarında Rusya, Çin, Kuzey Kore ve Güney Kore var. Yani Pasifik Okyanusu'nun kıyısında, Asya'nın doğu ucunda yüzyıllar boyunca kendi kültürünü ve kurallarını koruyarak gelişmiş bir ülke. Tokyo'dan bahsettim size. Dünyanın en büyük metropollerinden birisi burası ama o kadar kalabalık insana rağmen yine de saat gibi işleyen bir şehir burası. Gerçekten bir restoranlarda da sıra beklersiniz sadece. Diğer türlü birçok şey tıkır tıkır ilerliyor yani. Nasıl ilerlediğini de anlamıyorsunuz. Metrolar nasıl tam dakik geliyor, tam dakik kalkıyor Google'un söylediğine göre. Hayretler içerisindeyim yani, çok geçiriyorum. Kısa bir eğitiminden bahsedeyim size. Burada sadece akademik başarı üzerine kurulu bir eğitim sistemi yok arkadaşlar. Karakter eğitimi de veriliyor ülkede. Daha küçük yaşlardan çocuklar topluma saygı duymayı, sorumluluk almayı ve birlikte yaşamayı öğreniyorlar. Bu yüzden birçok okulda öğrenciler sınıflarını ve ortak alanları kendileri temizliyor. Amaç sadece böyle temizlik yapmak değil, kirletmemeyi de öğretmek arkadaşlar. Şimdi Japonya dendiğinde akla gelen bir başka bir şey de intihar. İntihar oranlarının çok yüksek olduğu bir ülke burası. Ama eskiye nazaran o kadar değil. Tabii yine hala çok fazla seviyede. Çünkü bir sosyal hayat yok arkadaşlar. Çok fazla çalışıyorlar. Özellikle bu 1990'la 2000'ler döneminde çok yoğun intihar oranları yaşanmış ülkede. Çok fazla bir şekilde. Ama devlet bunu artık bir milli güvenlik haline getirmiş ve çok ciddi önlemler almış. Psikolojik destek sistemleri yaygınlaşmış ülkede. O oranla da yıllar içinde bu düşüşe doğru geçmiş. Sorun tamamen ortadan kalkmış
değil ama bugün Japonya'yı anlamak için sadece bu konuya odaklanmakta doğru olmaz. Bu insanların çalışma kültüründe disiplin ve sorumluluk çok güçlü. O yüzden insanlar bir buhrana girebiliyormuş. Ama devlet dediğim gibi bu konuda çok ciddi önlemler almış. Şu anda da bir yağmur yağdı. Bir tapınağa girecektim. Neyse birazdan geleyim. Arkadaşım gelecek. Şimdi onu göstereyim size. Şu Meiji Tapınağı bunların Tokyo'nun en meşhur tapınaklarından, en bilinen tapınaklarından biri. Yağmura yakalanmamak adına bir yarım saat 45 dakika yağmur görünüyor Google'da. Yalnız inanılmaz iyi bir manzara var. Arkadaşı bekleyeyim, bir yağmurun dinmesini bekleyeyim. Sonra gezmeye devam edelim. Tabii siz bu anları hemen geçeceksiniz. Yanımda Ömer var. Ömer nasılsın kardeşim? İyiyim abi, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ ol, çok teşekkür geldiniz. ederim. Hoş bulduk. Ömer bir Malatyalı ve burada Japonya'da bir öğrenci. Neler yapıyorsun burada? Nasıl geçiyor Japonya serüvenin? Senden dinlemek isteriz. Abi yaklaşık 2,5 yıl oldu. 2023 yılında geldim Japonya'ya. Buraya ilk etapta turist olarak geldim. 6 ay turist olarak aldım, 3 ay 3 ay. Japonya'nın güzelliğine vesaire aşık oldum. Ülke kültürü vesaire çok hoşuma gitti. Sonrasında okula yazıldım. Öğrenci vizesi aldım. 2 yıl dil okuluna gittim. Japonca eğitimi aldım. Şu anda burada 2 yıllık bir üniversiteye kaydoldum. Yaklaşık bir yıl oldu üniversiteye başlayalı. Buradasın ha? Aynen buradayım. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Kendim iş yapıyorum. Burada ne iş yaptığını da anlat da arkadaşlarımıza yardımcı olalım Abi biz burada de. çoğunlukla Tokyo Drift filminden esinlenerek oluşturduğumuz bir grubumuz var. Yaklaşık 30 kişilik. Bunu da bilir yani Hızlı ve Öfkeli izleyenler Aynen. bilir. Birçok kişi hakimdir zaten. Grubumuzda hem Japon hem Brezilya hem Türk şoförlerden oluşan bir topluluğumuz var. Bu Japonya'ya gelen araba tutkunlarını Tokyo Drift filminden esinlenerek bir işte turumuzda onları gezdiriyoruz. Akşam böyle tam Fast and Furious'taki o driftlerdir, makas atmalardır, yüksek hızlarda güzel böyle aksiyon dolu sürüş Vardır yapıyoruz. bunun şeyleri, merakları. Instagram adresini koyayım. Tamamdır Sana abi. ulaşmak isteyenler uğraşsınlar. Yardımcı oluruz abi. Tamam, Sonra sağ ol. takipçilere de bir güzellik yaparız abi. Sağ ol. Tamam, benden geldiğinizi söylersiniz. Şimdi Ömer'le biraz vakit geçireceğiz. Buradayız. Şimdi Meiji Tapınağı'na geldik. Yani tapınak dendiğinde Tokyo'da akla gelen ilk yerlerden birisi arkadaşlar. Bunların inançlarından size biraz bahsedeceğim. Az ilerleyelim. Bak burada da el yıkıyorlar. El yıkayıp sonra yüzlerini de yıkıyorlar, ağızlarını Aynen yıkayıp. ama Tapınağa girerken el yüz yıkama olayı, bizdeki namaz kılınırken hani abdest alıyoruz ya. Aynen o var abi. En çok da hani bu şey dönemlerinde hani çok fazla görülebiliyor. Güneşin ilk o doğuşunu izlemeye ve o esnaya kadar dua ediyorlar abi. Çıkıyorlar. Herkes kendi evinin bölgesindeki tapınaklara. Acayip böyle kuyruklar oluyor. Şimdi açıyorsunuz, istatistiklere bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya Japonya'da birçok insan aslında herhangi bir inanca sahip değil, herhangi bir inancı yok. Ateist arkadaşlar. Ama tapınaklara bir geliyorsunuz. Hem turisti hem yerli insanı bayağı her yerde curcuna kalabalık var. Bunun belli başlı sebepleri var. Buradaki din bizim alışık olduğumuz şekilde yaşanmıyor arkadaşlar. Daha çok hayatın içine işlemiş bir gelenek ve yaşam kültürü gibi. Bu toprakların en eski inancı Şintoizm. Hatta bu geldiğimde bir Şintoizm tapınağı. Şintoizmde doğadaki her şeyin bir ruh taşıdığına inanılıyor. Bir ağacın, bir nehrin, bir dağın, işte bir kayanın, her şeyin, rüzgarın bile bir ruhu olabileceğine inanıyorlar, düşünüyorlar. Bu ruhlara da Kami adı veriliyor. Kami diyorlar bu ruhlara. İnsanlar da tapınaklara böyle sadece bir şey istemek için değil, teşekkür etmek, saygı göstermek ve hayatın içindeki o güzel şeylere şükretmek amacıyla geliyorlar. Yani belki de bu Japonların doğaya, çevreye verdiği o saygının temelinde biraz da bu anlayış yatıyor olabilir arkadaşlar. İçeri giriş yasak tabii. Yani buraya kadar gelebiliyoruz. Evet, burada video yasak diyorlar. Şurada durayım ben. Şimdi şurada çekime abi izin vermedi ama insanlar şurada ibadetlerini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şu an sakin. O donk çaldı. Orada da böyle şansına yakalandın abi. Oha. Şansa bak. Zoom yapabiliriz. Şöyle. Görüyor musunuz? Belli saatler aralığında böyle şeyler yapılıyor. Şu anda bir seremoni var abi. Seremoniye denk geldik. Önce para atıyorlar. Tanrı'ya geldiklerini hissettirmek için ses çıkararak. Önemli olan ses çıkarmak. Para atmaktan ziyade. Ha, ses çıkarmak. Aynen. Para atıyorlar. Para da bir artık destek gibi. İyi, evet. 2 kere el çırpıyorlar. 2 sefer el çırpıyorlar. Selam verip eğiliyorlar. Tekrardan geri gelerek tapınağın merdivenlere kadar geri geliyorlar. Sonrasında çıkıyorlar saygıdan ötürü. Tabii o arada ya şükranlarını sunuyor ya isteklerini Aynen o şekilde söylüyor, abi. dualarını Tabii ediyor. artık o Tanrı'yla hani şey arasında, Kendi kul arasında. Farklı bir şey de niyet üstüne. Burada niyet de var. Bak onu da gösterelim şurada. Şunlar kötü niyetler değil mi? Hoşuna gitmeyen Yok, insanların bunlar, bu o değil abi. Olmasını istediğin bir şey, bir iyi bir temenni vesaire yazıp buraya şey yapıyorsun. asıyorsun. Aynen. Ama bunun tabii belli bir ücreti var. 500 yen yazıyor
Kesin Türkçe olabilir, evet. İnsanlar istedikleri şeyleri şuraya yazmış arkadaşlar. 500 yen karşılığı buraya asmışlar. Bunları tabii şu tatlıları satın alıyorsunuz. Bu arada satılıyor bunlar. Bir niyet üstüne bir tapınak burası diyebilirim. Hatta şurada da farklı bir olayı var bunun. O sallama kutu bir şey çekiyorlardı kutudan. Ona bir bakalım, onu da anlatalım insanlara. Bu da 100 yen arkadaşlar. Omikuji. Omikuji olarak geçiyor. Adı abi. Omikuji. Şöyle. Olayı da şu. Alsana onun eline bir abi. Abi önce buraya 100 yen para atıyorsunuz. Tamam. 100 yen para attıktan sonra şimdi burada delik var. Bunu karıştırıp ters çevirerek içine bir çubuk çekiyorsunuz. Çektiğiniz çubukta da numara yazıyor. 10 numarayı da buradan Sonrasında gelip alıyoruz. Numaradan örnek veriyorum 21 ise gelip numarada en üstteki duayı vesaire alıyorsunuz. Ama yazılanların hepsi aynı mesela. Buradaki şans eseri değil. Yani Hepsi aynı. 21'dekiler örnek veriyorum hepsi iyi bir şey veya kötü bir şey. Çıkarıyorsunuz, iyi bir şey çıkarsa alıp götürüyorsunuz. Kötü bir şey çıkarsa da Şurada bir yere asıyoruz onu. Onun asma yerleri var asma onun. yerlerinden var. Kötü bir şeyi çıktığında yanınızda getirmiyorsunuz arkadaşlar. Onun asma yerleri vardı. Ben de hatırlıyorum. Yağmurdan dolayı belki de kaldırdılar. Ya iyi bir şey çıktığında yanınıza alıyorsunuz. Aynen. Bunlar da herkes burada fotoğraf çekiniyor ama tabii bunları Aynen. bu fıçıların bir burada bir amacı var. Bu ve bunlar abi aynen. Arkada da var. Şurada Aynen. da var, bak göstereyim. Arkadaşlar. Ne abi bunların Buradaki amaçları? fıçılar tapınağın inşa döneminde veya sonrasında tapınağa yardımları bulunan ülkeler, fabrikalar, iş adamlarının vesaire gönderdiği alkol fıçıları abi. Daha sonrasında bunlar da burada onlara bir vefa borcu olarak sergileniyor, simgeleniyor. Bunlara yazan her mesela şeyler o şirketlerin vesaire isimleri. İsimleri, evet, isimler logoları, yazıyor. aynı o tarz şeyler abi. Ama tabii şu anda bir görsel şov yapmış Aynen, çok- insanlar. buraya gelip hani şurada fotoğraf çektirmeden giden Evet. Japonya'ya gelmemiş sayılıyor. Tapınağın içinde, parkın içinde arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi fotoğraf çekimini? Şimdi Meiji Tapınağı'nın hemen yanında bu Harajuku bölgesi burası. Takashita Sokağı diye bir sokak var arkadaşlar. Geldiğinizde vakit geçirmeniz gereken yerlerden birisi. Neler var burada? Gene böyle kafeler, hediyelik eşyalar alabileceğiniz yerler. Japonya'da çok yaygın olan bir şey var. Şimdi Ömer de bizi doğrular. Hayvan kafeler. Evet. Belirli işte ikinci katta, üçüncü katta işte köpeği, domuzu, Yılanı, kedisi, her şeyin hayvan kafesi var neredeyse. İnsanlar bunlarla vakit geçiriyor. Belirli orada bir şeyler içiyor, yiyor, içiyor. O hayvanlarla vakit geçiriyorlar ve bu caddede onlardan çok var. Eğer ben çok tavsiye etmiyorum ama meraklısıysanız bu caddede var. Çoluğunuz çocuğunuz istiyordur belki ama bence öyle ortamlarla çok tanıştırmanızı tavsiye etmem. Yani domuzun ev şeyin içinde ne işi var ya da yılanın ne işi var arkadaşlar, öyle düşünün bu işi. Biraz ben öyle o bakıyorum. Bir de o hayvanlar o kadar uysal ki tabii keyifleri yerindedir de ne kadar iyidir bilmiyorum. Aa, Ömer gel şunu gösterelim. Bu money exchange'ler her yerde var. Bak ama kur biraz daha burada az. Biraz daha. Bildiğiniz ATM. Eğer çok sıkıştınız, paraya ihtiyacınız var. Şuraya dolarınızı koyuyorsunuz. İşte dövizlerin kurları yazıyor burada. Şu an Euro'nun, 1 dolar doların. 160 ya. 160, 148. Biraz daha düşük böyle. Ben mesela sabah 155 civarı. mesela şu an. 156'ya falan bozdurdum. Ben iyi o abi. iyiydi. Bu biraz daha düşük veriyor ama çok acil paraya ihtiyacınız varsa buradan bozdurursunuz. Bunları da bence göstermelisin abi. Elinize örnek veriyorum şemsiyedir vesaire valizle geldiniz. Taşımak istemiyorsunuz da böyle getirip buraya atıp saatlik olarak bu dolapları kiralayabiliyorsunuz bu şekilde. İçinde eşyalar. Her yerde var ya. Her yerde var. Bütün tren istasyonlarında. Buraya için sadece bir dükkan yapılmış mesela bu caddede. Çok hoşuma gidiyor bu durum benim. Mesela şemsiye kaldı elimizde şimdi. Aldık, yağmur da durdu. Bayağı hava günlük gülistanlık oldu. 3,5 abi Daiso. 3,5 dediğin Her şey burada 100 yen, 110 yen vergiyle birlikte. Aklına gelecek her şey abi. İhtiyacın olmayan bir şey bile girdiğin zaman içeride ihtiyacın oluyor ona. her şey var. Her şey var. Şöyle göstereyim size bu caddeyi de bak. Kafe var mesela hemen üst Bak kızın elinde köpek var mesela bak. Dog cafe. çağırıyoruz. Çağırın bak, kızın elinde köpek var. Şurada bak, şurada da şeyler var. Şöyle. Bak fiyatı da yazıyor. Yazıyor aynen. Şunun 10 dakikası mı 10 dakikası 270 yen? aynen. 10 dakika 270 yen. 270 yen. Vakit geçirmek. Arigato. Sen gozaimasu mı diyorsun? Ayozaimasu şey işte hani Kısaltılmışı gibi. Kısaltma aynen. Ben şey diye duymuş. Arigato gozaimasu çok bayağı iyi, teşekkür yani ya Yok çok hani normal hani günlük şöyle arigato hani biraz daha şey gibi. Biz yani teşekkür ederiz. Teşekkür. arigato gozaimasu direkt teşekkür ederim. Teşekkür ederim aynen. Arigato gozaimasu. Konnichiwa da merhaba abi. İçeride merhaba. Bu ikisi var şimdilik. Yetiyor. Yeter abi ya. Japonlarda bir de İngilizce çok hiç yok Yani gibi bir şey. bilseler de konuşamıyorlar abi. Benim gibi, Biraz ben de öyle. şakası, aynen, ben de öyleyim abi. Anlıyorum ama konuşamıyorum.
Japonya'ya geldiğinde İngilizcem güzeldi abi. Hatta kapıdan böyle geçerken vesaire hep İngilizce çok rahat sorguya alındım ben mesela. Niye bilmiyorum. İngilizce konuştum diye geçtim yani öyle diyebilirim. Ama Beni de sorguya almışlardı. Japonya'ya gelip Japonca öğrenmeye başlayınca bildiğim İngilizceyi unutturdular bana. Adamların böyle çok farklı telaffuzları var. Metroya binişi anlatacağız abi. Aynen Biz şey abi. yapacağız ama tabii. Normalde tek binmek istesem buradan onu da gösterelim önce. Tek binmek istediğimizi Buradan düşünelim. gitmek istediğin istasyonları vesaire buluyorsun. Bu yazanlar ücretleri oluyor mesela şimdi biz 290, 290. Bulmamız çok zor. Şey de var. Buradan şey de aratabiliyoruz da. Aynen. İngiliz deyip şey de aratabiliyorsun sanırım abi. şuydu herhalde. Şuradan Aynen bak istasyon şu. aratabiliyorsun. Hatta Mesela nereye aratalım abi? Ometesando'ya abi. Bu şurada çıktı abi Çıktı mesela. şu. Yazıyorsunuz. Buraya Hemen seçip ücreti ödüyorsun 180 yen. çıkıyor. Ya sadece şuradan paranızı atmanız yeter. Mesela bunda kredi kartıyla alamıyorum değil mi? Kredi Bunda yok. kartıyla burada Sanırım yok. Ya bu kart yok. başka Bu bir kart. birazdan alacağımız kartın şeye. Evet, şimdi şarj etme. biz ama başka bir şekilde alacağız. Aynen. Biz Onu abi- gösterelim. Şimdi bu 180 yen ama bu gidiş daha uygun. 180 sana satılan minimum ücret. Ben size tekrardan bir iletini de söyleyeyim. Eğer sıkıntı yaşamamak için her zaman en pahalı bileti alın. Şeye gittiğiniz zaman çıkış yaparken size fazlasını veriyor. Tekrardan ödüyor. Onun haricinde gelip burada mesela ilk siz Japonca olarak karşılar. Burada İngilizceye alıp Tamam. buradan Pasmo'yu seçiyoruz. Buradan hem isim yazdırıp da şey yapabilirsiniz. Kart alabilirsiniz. Hem normal kart alabilirsiniz. Normal alalım. İsim yazdırma çok uğraştırır. Buradan normal karta tıklıyorsunuz. Ücreti seçiyorsunuz. 500 yen depozito var. Tamam. Buradan mesela şu an ne kadarlık bir şey alacaksın abi? 2000 yenlik alalım. 2000 yenlik abi. Para üstü veriyor Şu an zaten. senin kullanabileceğin ücret abi 1500 yen. 500 de depozito var. Sonrasında tekrardan şey yapıyorsun. Tamam şuradan koyuyoruz. Aynen 5000 abi. parayı koyuyoruz abi buradan. Şimdi ben kart alıyorum. Size de bunları gösteriyorum ki gelecek şey gerek var arkadaşlar. mı abi? Ya gerek yok. Gelecek arkadaşlar da faydalansın. Aynen. Kart daha kullanışlı olur. Kart Çünkü daha kullanışlı. Her yere kullanılabiliyor. Not to forget to take in a card. birçok noktada geçiyor değil mi kart? Evet abi. Şu an içinde 1500 yen olan böyle bir Pasmo kart aldık. 3 Bu kartta da şurada şey para de üstü. gösterelim abi. Hani geldiğiniz kartınız var. Çok Yükleme önemli. mi? Yükleme yapacaksınız filan buradan seçiyorsunuz mesela şuradan. Hangisi İngilizce burada? alıp charge diyor burada. Buradan Pasmo'yu seçip kartınızı yükleyip Yüklüyoruz. Bunu Osaka'da falan da kullanabiliyor muyum? her yerde kullanabilirsiniz. Tamam abi. mesela 1000 de yükleyelim abi Markette mesela. alışveriş. Yine limit 20 bin yenlik limit zaten Tamam. 18.500 yükleyebilirsin. Yine basıp 20 binlik yen limit totalde gün 20 bin içine. Yok. En Japonya fazla içine geneli. 20 bin aynen. ama bittikçe yenileyebilirim. Aynen bittikçe yenilebiliyorsun. Tamam. Şu an bu Arkadaşlar kartla da artık abi, ben mesela o kartı çip krizinden dolayı online almıştım. sende online var. Aynen. Şuraya okutup geçebilirsin. Şu. Aynen. Tamam. Çok iyi ya. Ben hatta 170 yen diyelim. Sana 180 yenlik bilet satıyor. 10 yenin çöp oluyor. Ama bu kart olduğu zaman çöp olmuyor. Tekrardan bu paranın iadesini de alabiliyorsun. Senin demin anlatmak istediğin şey de buydu. Aynen abi. Okey. Şöyle bir kart alın. Bunun bir de Suica olanı var. Suica kartı var. Bilginiz olsun. Onu JR istasyon, JR dedikleri kart Bu kullanılan Osaka, kartlar. Kyoto dahil geçiyor. Her yerde. Japonya'nın yerde. Her yerinde. Okey. Ben söylemiştim arkadaşlar. Japonya'da gerçekten sokaklarda çöp kovası yok. Metrodayız. Böyle Allah'tan denk geldik. Şöyle plastikler için çöp var. Düşürdük. Bunu da biraz insanlar cebinde taşısın da ayrıştırılmış yerlere atsın diye mi yapıyorlar? Yani çok, çünkü abi burada mahallelerin haftada 2 gün çöp atma günleri var. O 2 günlerin haricinde çöp atamıyorsunuz. Karton vesaire olduğu zaman bunların ayda 2 sefer sadece. Büyük eş atmak istediğiniz ama rezervasyon yaptırıp para ödemeniz gerekiyor. Ev kiralarken size zaten şey yapıyorlar. Bir yarım saat 40 dakikalık Bir info, bilgi. Aynen information, bilgi Aha. veriyorlar. Size diyorlar bu şekilde yapacaksınız. Aksini yaptığınız zaman Japonlar çünkü yani bir sefer kullanırlarsa onu araştırırlar, o bir şekilde bulurlar. İçinde hani faturanız mı kalır, bir şey kalır. Şimdi o takip ederler, yakalarsalar da cezaları, Cezası güzel var. cezaları var. Abi Japonya dendiğim akla gelen ilk şeylerden biri disiplin. Disiplin abi. Yani gerçekten disiplin. Şimdi herkes uyup da bir kişi uyumadığı zaman çok göze batıyor abi. Evet. Benim mahallede mesela kolay kimse çöpünü ayrıştırmıyor mesela. Japonlar bile ayrıştırmıyor. O yüzden hani çok şey olmuyor. Ben mümkün mertebe tabii ayırmaya çalışıyorum ama. Kirada yaşıyorsun abi sen burada. Evet abi burada kirada yaşıyorum. Küçük burada Japonların genel olarak evleri küçük. Aynen abi. Çok minimalist öyle. Çünkü bir de Japonya'da tek yaşayan insan sayısı çok fazla. Restoranlarda bile tek oturma alanları inanılmaz Evet. fazla. Ne kadar kira veriyorsun burada? Abi benim buradaki kiram şu an 47 bin yen. Bu da herhalde 300 dolar ya yapıyor ya yapmıyor. Tam emin değilim. Hemen bakalım Küçük abi. bir oda mı? Abi Bir oda 25 metrekare. 25 metrekare. Mutfağı var, banyosu. İçerisinde lavabosu, mutfağı, banyo, her şey var abi. Bir aklına gelebilecek bir evin her şey var. 293 dolar yapıyor abi. Sana da yetiyor. Yetiyor abi. İçinde ya bir tık eski olduğundan dolayı mesela fiyatı düşük.
Ama benim yaşadığım bölgede mesela burada en büyük problem otopark. Orada biraz daha rahat. Hani o yüzden oralarda o hani ben ev kiraladım. okey. Buralarda mesela aynı 25 metrekare evlerin fiyatları 100 bin yen civarı. Benim evde mesela her şey var. İçeri girer girmez lavabosu, mutfağı, her şeyi zaten Var. düşünülmüş bir şekilde. Okey. Yani Senin Instagram'da senin evin videosu vardı. benim evim videosu var. Benim ev çok Bakarsınız. meşhur abi. 30 milyondan fazla izlenmiştir. Ömer'in evine bakarsınız Instagram'dan. Şimdi ben koymayayım, büyüsü kaçmasın. Şey yaparsın, ben sana gönderirim abi, olmadı Evet, büyüsü evi. kaçmasın, senden Tamam gelip abi. baksınlar. Seni takip ederler abi. Eyvallah abi. Bize destek oluyor kardeşim. Teşekkür Siz de ederim. ona takip edersiniz. Canlar, şimdi çok ünlü bir tapınağa geldik. Sensoji Tapınağı. Burası da onun ana giriş kapısı. Çok merak ettim bunun kilosunu. Yani bir göstersene Ömer. Çok büyük, 700 kilo ağırlığında bir fenermiş burası. Üstünde de şimşek gök gürültüsü anlamına gelen Kaminari yazıyormuş. Buradan geçiyoruz. Buradan geçtiğimizde şöyle Nakamise Caddesi var. Burası ne arkadaşlar? Burada insanlar böyle özellikle Japonya'nın turistik olan gelenler ya da Japonya'nın kendi insanları bir kimono giyiyorlar. Burada turistik bir yer olduğu için o tapınağa gidince göreceksiniz. Resimler, videolar çekiyorlar. Aynı zamanda hediyelik eşyalar almak istiyorsunuz. Burası orası. Akasuka bölgesi. Asakusa. Ben bunları hep karıştıracağım abi. Ömer beni hep düzeltiyor. Asakusa bölgesi buranın en turistik noktalarından birisi. Bir tık Shibuya tarafına metro ile 40-45 dakikaya kadar sürüyor. Bunun bilgisini vereyim size ama çok kalabalık ve hareketliymiş. Bak mesela şurada kimono giymiş arkadaşlar. Şu parmak arası terlikle yürüyorlar. Hiç de kolay bir şey değil şununla yürümek ya. Ayağı ağrıtıyor abi bayağı. Artır ya, artmaz mı? Baksana. Çok güzel. Mesela fiyatı ne kadarmış? 11.000 yen. Bu yaklaşık 3.000 lira. 3.000 Türk lirası arkadaşlar. Düz kafanız karışmasın diye hemen fiyatları söylüyorum size. 10.000 yen dediğim an 3.000 lira diye hesaplayın. 2.900 falan da onu 3.000 diye hesaplayın. 1.000 yen 300 lira. 2.000 yen 600 lira. 3.000 yen 900 lira gibi kafanızda planlamalar yapabilirsiniz. Bu ne abi Ömer? İlginç bir lezzet. Yani tadı böyle biraz gariptir abi. Bunlar fasulyeyi çok kullanıyor. Aynen fasulye çok fazla var abi. Birçok şeyde fasulye kullanıyorlar. Yaşlılar bile çalışıyor hala ya. Burada Burada hani yaşlılar çalışmak zorundalar. Maaşlar da çok düşük olduğunu. maaşlar az olunca çalışmak zorundalar. Bak şurada öresel kıyafetlerle genç kızlarımız. Şans kedisi her yerde. Japonya'da özellikle çok yaygındır şans kedisi. Çin'de de vardı arkadaşlar. Bu ilk cadde genelde hani küçük atıştırmalıklar vesaire var. Sağında veya solunda paralel olarak da kafeler vesaire var. Onlar normal yemek. Mesela şurası da aynı şekilde. Aynen bura paralelinde devam ediyor. Örnek veriyorum mesela okonomiyaki var Japonya'da. Çok meşhur bir yemektir. Lahanadan vesaire yapılır. O burada mesela çok meşhur bir tane yeri var. Abi ben matcha'yı sevmiyorum. Yani Tadı çok kötü abi. Yani çok kötü bir tadı var. Burada çok popüler. Çok fazla. Her yerde yani kullanılıyor. gelen de içiyor. Türkiye'de de bunu popüler yapıyorlar. Yani onu bir şeylerle karıştırmadan o matcha'yı böyle tek başına içiyorsanız yani inanılmaz bir mideniz var demektir. Yani. Gerçekten tadı kötü ya. Kına gibi bir şey ya. Popüler diye herkes şey yapıyor ama. Ya, o da olabilir. Kimse severek içiyor diye düşünmüyorum. Olabilir. Ya gerçi yok, benim bir arkadaşım seviyor ya. Bir arkadaşım seviyor. Hatta görüyorum hikayelerini sürekli. Melissa kendini biliyor, izliyorsa videoyu. Burada Inu Neko Kuji olarak geçiyor. Inu köpek demek, Neko kedi demek, Kuji de işte hani bu çekiliş biz az önceki tapınakta geldiği Omikuji'deki Kuji'nin aynı çekiliş gibi. Buraya binyen para atıyorsun. Çıkan şeyle hediye çıkıyor veya çıkmıyor. Burada kediler veya köpeklerden kazanıyorsun. O bir şey. Buradaki Aynen o abi. mesela burada kumar yasak aslında ama Kumar yasak farklı ama bir yolunu bulmuşlar. kolay Onu yollarla- bulursak Akihabar'da gösterelim. Aynen abi. Paçikolar var. Gösterelim, o Pachiko olayını da anlatmak istiyorum size çünkü. Burayı seveceksiniz ama buraya geldiğinizde gerçekten keyif alacağınız lokasyonlardan birisiymiş burası. Ben de buraya bak 3. Japonya'ya gelişim. Buraya ilk defa geldim, yalan söylemeyeceğim yani. Yani fotoğraf çekmek için gelenler sabah saatlerinde gelmeli. Çok hoş Sakinken olur. değil mi? Aynen, çok sakin. Evet. Bak şurada mochi. Buranın en meşhur tatlılarından. Aynen. Çilekli mochi var mesela şurada arkadaşlar. 400 yani 330 TL falan şunun fiyatı tanesinin. Baktığında pahalı bir tane tatlıya. Yok o kadar yapmıyor pardon. 330 yapıyor mu? Yapmaz abi. Yapmaz. 120 lira abi, 120 lira. 115. Aynen 120 lira. Yanlış hesapladım. Abi ne kadar tatlı şeyler var. Bu Japonya adamı delirtir ya. Yani gerçekten inanılmaz güzel şeyler var ya. Sake seti var bak, şuraya bak. Şu bardakların güzelliğine bak.
Alışveriş için var ya birebir. Şöyle bir şey aldım abi. Şu mu? Şöyle bir şey. Şu aynen büyük olan Fuji daha Aha. geniş şalı. Birebir benziyor abi. Onu dışarıda 4000 yen aldım, burada çok pahalı. Hatta 4000 bile değil. 3000 Burada civarı. 9000 yen bak. 9000 yen abi. Japonya'da fiyatlar genel olarak aynıdır ama bu caddede fiyatlar çok fark ediyor. Çok Turistik pahalı. bir nokta ya. Abi ondan ama birçok turisti gördüm, hani fiyatlar bu şekilde değil. Burada çok abartı. Yani yağmur yağdı ama sonra bir anda çok sıcak oldu. Çok değişiyor Haziran. Haziran'da gelecek arkadaşlar varsa bence gözleri çok korkmasın, öyle ard arda sürekli yağmurlar. Yani 2 gündür ben yaşamadım. İlerleyen videolarda gene görürüz ama olur mu? Olabilir. Ama muson dediğimiz şey aslında yani böyle oluyor. 1-2 saat yağıyor duruyor. Haziran'dan sonrası çok sıkıntı. Çok sıcak oluyor. Ağustos abi çok sıcak oluyor. Ben burada. balayında Ağustos'ta buradaydım. Sıcaktan piştik. Abi. Abi bayağı da kılık kıyafet giyen var ya. Baksana. Şimdi Sensoji Tapınağı'ndayız. Şimdi burası Meiji Tapınağı'na göre daha kalabalık. Neden? Çünkü Meiji Tapınağı yağmurlu da ana denk geldik. Evet. Burası bir Budist tapınağı. Evet. Meiji Shinto tapınağıydı. Shinto tapınağı arkadaşlar. Budistlik Japonya ile ne alaka derseniz Çin'den ve Hindistan'dan geliyor buraya. Tabii ki birebir Budistlerin o Hindistan'daki gibi yaşamıyorlar. Kendi kültürlerini harmanlıyorlar ve burada da Budizmi yaşıyorlar arkadaşlar. Hatta şöyle bir kelime var Japonya ile alakalı. Sanırım Şintoizm olarak doğuyorlar, Hristiyan gibi yaşıyorlar, Budist olarak ölüyorlar. Sanırım böyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum, böyle bir şeydi. Bak burada o kötü kağıtları astıkları yerler burada var bak. O Meiji Tapınağı'nda gösterememiştik. Yine çubuk şundan sayı çekiyorlar, şuradan alıyorlar. Eğer kötü dilek çıkarsa buraya asıyorlar. Abi parayla her şey burada da. Her şey yani parayla abi. burada da her şeyi paraya dökmüşler anlayacağınız arkadaşlar. Şurada da başka bir fener var. Bak şurada da bir şemsiye de benim yol gösterme şeyim oldu Allah aşkına ya. Abi bayağı da yapan var. Yalnız buradan iyi para kazanıyorlar. Çok kazanıyorlar. Gerçekten. Arkadaşlar burada da bakın insanlar dumanları üstlerine çekiyorlar. Tütsü var aslında. Şurada bakın tütsü yakmışlar. Tütsü alıp yakıyor insanlar burada. Bu çıkan dumanlarını üzerlerine çekiyorlar ki içlerindeki o kötülükten arınmak için, kötü ruhlardan arınmak için, temizlenmek için şöyle bir olay da var burada. Geldiğinizde siz de yaparsınız. Dur hadi biz de yapalım. Teyzem bayağı arındı yalnız. Teyzemin bayağı arındı. Şöyle bir kere atalım. Üstümüzde tütsü kokmasın. Dünyayı gezdikçe ne kadar farklı gelenekler, kültürler olduğunu anlıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. Abi bizdeki muska tarzı şeyler var mesela. Örnek veriyorum, yeni bir araba aldın, arabaya koymak için bir muska var, dua var. Sağlıklı yaşayabilmek için ayrı ayrı. Her böyle Satılıyor burada. Aynen satılıyor. Her böyle sıkıntı, probleme yönelik yazılmış dualar vesaire var. Onlara gelip burada tapınakta alıyorsunuz ve şöyle bir durum var. Bunu öyle bir sefer aldım değil. Bunlara gelip yıldan yıla şey yapmanız gerekiyor burada. Hangi tapınaktan aldıysanız o tapınakta güncellemeniz gerekiyor. Kim diyor bunu? Tapınakçılar diyor abi. Tapınağı kuran diyor herhalde. Bu tapınağı ama Sensoji Tapınağı ve bu bölgesi gerçekten çok güzelmiş. Çok sevdim. Hareketli. Yani çok hareketli. Mutlaka buraya gelin. Ama bayağı para atıyor millet ya. Ya bizde cumadan cumaya para toplanır. Burada her dakika para akıyor abi. Her dakika. Bir de bunların en büyük 500 yen en büyük demir parası sanırım. Evet, Bizim 500 150 TL'ye tekabül ediyor abi. İyi para geliyor arkadaşlar. Niyet üzerine ya bir kurulu bir din burada. Ben anladım yani. Gerçekten niyet üzerine kurulu bir inanç demeyeyim de bir yaşayış biçimleri var, kültürleri var, gelenekleri var arkadaşlar. Arkadaşlar Kura Kura diye bir sushiciye geldik. Burası nasıl bir yer? Japonya'ya geldiğinizde karşılaşacağınız manzaralar. Ama böyle yol üstünde yürürken sağda solda göremeyebilirsiniz. Burada binaların tabelalarına bakın ya da Google'a bakın. Katları yazıyor. 2. katta, 3. katta, 5. katta, 4. katta böyle restoranlar olabiliyor. Ömer şöyle tabletten sipariş veriyoruz herhalde abi. Sonra böyle burada dönüyor bu. Kocaman bir yer bu arada arkadaşlar. Şöyle dönüyor. Sizin siparişiniz sizin masanızın önünde duruyor. Yani sushi de benim çok tercih ettiğim bir şey değil aslına bakarsanız. Yani daha sonra bir kere yedim, onda da çok hoşuma gittiğim şey, doğru yememiş olabilirim. O yüzden yerinde yemek Japonya'da denemek istedim. Bilen biriyle geldim o yüzden, Ömer'le geldim. Baksana dönüyor bak sağlı sollu. Böyle bir bismillah diyelim. At ağzına. Bildiğin çiğ balık mı abi? Çok garip ya. Peçete de yok. Çıkarmak istek çıkaramayacağız. Ama tadı çok güzel değil abi. Değil mi? Daha ilerini yedin mi? Daha ilerini yedim abi. Şu mantık. Aynen abi. At onu abi. Tabağı da çek abi. Duygu izliyorsa gülecek şu an. Omletlisi var. Söyleyelim mi abi? Yer misin? Söyle. Tahmin ettiğim kadar kötü değil ya somonlusu.
Ben Almanya'da hiç yememiştim mesela. Kahvaltıya getirmişlerdi. Ben de çok da benim de hoşuma gitmedi biliyor musun? Ama pirinci biraz güzel gelmedi bana, bilmiyorum. Yemiş olmam bile, sen şimdi daha çok yiyorsun ya burada, orada biliyorsun. Yemiş olmam bile beni şaşırttı şu an. Baksana, geliyor gidiyor. Mesela biz demin sipariş verdik tabletten, 150 yen bu arada. Tabak 150 yen. Yani şunu yüksek ihtimal şuradan en son göndereceğiz. Onları da göstereceğim size. Şu aşağısı var ya bak, mesela şurada. Şuradan göndereceğiz. Fiyatı falan çıkacak herhalde. Ödeyeceğiz sonra. Bilmiyorum. Biz sipariş verdik. Şuradan geldi bizim siparişimiz. Yani üstten geldi. O ne Ömer? Şu. Seçip alıyorsun. Buradan ödeme şeyi. Şundan bir yemelisin abi. Söyle. Ben Göstereceğim. ama yiyeceğim. Ben çok hoşuma gitmedi burası. Tamam. Hadi daha söyleme o zaman. Tamam, o zaman sen bunları bir ye abi. Okey. 22 tabak mı yedin böyle? tabak yedim abi, Dekoruymuş Ömer'in. Şu omletli arkadaşlar. Bunu yeriz artık yani. Bunda bir şey yok. Ama dediğin gibi çok lezzetli değil. Soya sosu falan da şey yapabilirsin. Soya sosu benim hiç tarzım değil abi. Sevemedim soya sosunu bir türlü. Şöyle alttan bandırıyoruz dedi Ömer. Alttan böyle kaldırıyor. Ama omlet de çok büyük kalmış buna. Harbiden de çok büyük kalmış Yani abi. omlet çok büyük kalmış. Fena değil. Fena değil. Abi sistem bu. Geldi abi. Ha bak, geldi diğeri de bak. Şu güzelliğe bak maşallah. Bak geldi. Senin en sevdiğin mi? En sevdiğim abi. Her sabah yemeden Japon bebeleri abi ciddiyim. Her sabah bundan yiyorlar. Şaka yapıyorsun. Vallahi diyorum. Ne bu? Natto abi. Natlı. Ne içindeki? Bir ye ondan sonra söyleyeyim abi. Ama Yani- şey değil, hani kötü bir şey değil. Gerçekten. Sevmezsem? Sevmezsen abi çıkarırsın. Yani ben Japonya'ya geldiğimde bana ilk yedirdikleri sushi. Biz herkese yediriyoruz abi, gelenek. Kötü değil mi Ömer? Yok abi, çok güzel. Ömer kötü değil mi? Abi yok öyle abi. He. Bunu tamam, bir tane at yani. Yok, çok kötü kokuyor lan. Abi işte ama çok sağlıklı. Abi sağlıklı önemli değil. Ben Vallahi. sağlıklı şeyler istiyorum Abi ya. şey bile bunu tavsiye ediyor. Kimdi? Canan Karatay. Canan Karatay'ın Abi bir tane gözünü kapat diye bak. Yiyemem Vallahi. ki. Oğlum nereye çıkaracağım bunu? Peçete de yok. Yok üstüne tabağa çıkarmış olmaz. Ben de yemişim zaten. Ye ondan sonra söyleyeyim. Yok Ömer. Tadına bak bari, bir parça da olsa. Ya Ömer bu çok... Yani çok hiç hijyenik kokmuyor abi ya. Abicim vallahi çok sağlıklı. Şuna bak. Ne bu abi? Küflenmiş fasulye. Küflenmiş fasulye mi? Aynen abi. Bunu böyle marketlerde satılır böyle vıcık vıcık slime gibi. Ya abi onu bence yersin ya. Hoşuna gitti sanki. Hoşuma gitmedi yani, hiç hoşuma gitmedi de. Kusacak gibi koku. Bu çok... Abi kokusu çok kötü. Sen böyle ki ben de kötü oldum şu an. Çok kötü arkadaşlar. Çıkardım, öyle söyleyeyim, çok kötü. Harbi bayağı kötü yani. Çok kötüydü ya. Allah Bak seni. şey var, kızarmış tempura var, karides. Tamam, onu söyle. Kızarmışsa söyle. Ulan Ömer. Şey nerede ya? Wasabi? Çıkardım arkadaşlar. Onları koyamadık tabii, kusura bakmayın yani. Şunu yiyeyim bari. Şu işte karidesini, kalamarını falan kızartılmış sevdim. Niye? Çünkü kızartılmış şeyleri seviyorum. O balıklar da az pişse yüksekten o balıkları da severim. Ama bunları sevdim. Ya bu bir kültür ya. Geldik, o yüzden denemek istedim buralara. Çok hoşuma da gitti ya. Böyle geliyor, önüne duruyor falan. Eş dosta geldiğinde alacaksın, yiyeceksin, atacaksın şuradan aşağı tabağa. Kızartılmışları sevdim ya. Balıkları ama çiğ balıklar benlik değil arkadaşlar. Yalan söylemeyeceğim. Abi burası da Türkiye'den gelenlerin özellikle çok fazla alışveriş yaptığı, para harcadığı yerlerden birisi. Don Quixote olarak geçiyor. Burası Asakusa'daki şubesi. Birçok yerde şubesi vesaire var. Burada aklınıza gelebilecek her şey. Yiyecek, içecek, atıştırmalık, hediyelik eşya, giyim, aksesuar, her şey var. Kozmetiğinde yani aklınıza gelebilecek bütün markaların ürünleri var ve fiyatlara çok uygun. Helal ürün bulmak isteyenler için de helal atıştırmalıklar vesaire var. Birçok her yerde var hemen hemen. Ve bazı şubeleri 24 saat açık. Bazıları genelde gece geç saatlere kadar açık oluyor. 2'ye 3'e kadar açık oluyorlar. Şimdi geldiğimiz bölge bir anime bölgesi arkadaşlar. Akihabara. O Akasuka mı? Asakusa bölgesine yakın. Aa, evsiz var lan. Oluyor mu burada evsiz böyle Ömer? Nadir de olsa oluyor. Neyse devam edelim. Asakusa bölgesine çok yakın Akihabara bölgesi, anime bölgesi burası, ama o bölgeye gitmeden önce, bu Akihabara'daki o anime bölgesini gezmeden önce size bir yer göstereceğim. Oldukça elektronik ihtiyacınız var. Burası sanırım Uzak Doğu'nun en büyük elektronik mağazalarından biri. Dünyanın, bu mu? Aynen. Dünyanın en büyük mağazalarından birisi şu arkamdaki arkadaşlar. Binanın tamamında elektronik var. Elektroniğe dair her şey var.
Ben burada bir fiyat videosu çekmeyi düşünüyorum, planlıyorum. O zaman buraları daha kapsamlı gezeceğim, göstereceğim size. Ama ilk videoda da olsun, elektronik ihtiyacınız var. Gelip buradan Yodabaşı'dan alabilirsiniz. Gel Ömer. O ilerleyen videoda ben göstereceğim. Kapsamlı bir fiyat videosu çekeceğim. Yani bana fiyatlarla alakalı, biz burada eşim, ailesi falan gelecek böyle. Onlar bayağı, ben o videoda bitirdikten sonra olacak ama onlar geldiğinde burada ne aldıysak bak, fiyat videosu çekeceğim. Kapsamlı olacak. Yani kozmetiğinden, kadınlara ait kozmetiğinden kılık kıyafetine, ayakkabısına kadar her şeyin fiyatını gösterdiğim yüksek ihtimal Japonya seyahatimizin sonunda bir video olacak. Şimdi Akihabara'ya gidiyoruz. Yani o anime bölgesine doğru ilerliyoruz. Tam şu anda böyle iş çıkış saatleri olduğu için biraz daha kalabalıklaştı şehir. Akşam olunca biraz da esmeye başladı arkadaşlar. Ama çok canlı, çok hareketli oldu her yer. Tapınağın orası da çok kalabalıktı. Burası da, bu bölgede çok kalabalık. Ya bir şey daha göstereceğim size. Birçok restoranın önünde. Ya bu ramenci olur, krepçi olur, tatlıcı olur, yani hamburgerci bile olur. Böyle 3D arkadaşlar hazırlanmış görselleri olur. Yani fiyatıyla. Birebir de bu boyutta oluyor. Birebir aynı şekilde böyle hazırlayıp size servis eder içeride. Mesela şunu söyleyebiliyorsunuz direkt. Bunu göstermek istedim size. Çünkü her restoranın önünde bunu hemen hemen göreceksiniz. 3D böyle sergiliyorlar size arkadaşlar. Of. Bak tabelalara. Akşamları tabii ışıklanınca çok daha güzel ve hareketli oluyor ya. Hep çoğu teknoloji mağazası abi. Burası mesela Softmap en büyük ikinci el teknoloji mağazalarından birisi. Neresi? Böyle. Softmap. Softmap şu. Teknolojiye dair her şeyin ikinci eli ve sıfırı da var ama çoğunlukla ikinci el temalı. İçeride her şey var. Her şeyi satıyorlar ikinci el. Sağ tarafta oyun salonları, oyun kartları vesaire. Şu an hala o eskiden mesela Pokemon kartlarıdır, oyun kartları. Şu an hala bir Japonya çok böyle rağbet görüyor, popüler. İnsanlar deli gibi sırf o kartları almak için geliyor. Onlarda bu sağ tarafta şeyler var. Burası gerçekten Tokyo'nun meşhur yerlerinden birisi. Yani hatırlıyorum, ben buraya her gelmemde gelmiştim. Hoşuma gitmişti burası. Böyle anime karakterler falan da seviyorsanız ya da oyun karakterlerinin böyle heykelleri, biblolarını almak istiyorsunuz, burada bulabilirsiniz. Akihabara, unutmayın. Gezdiğim lokasyonların birçoğunu aşağıya yazıyorum zaten. Siz oradan görüp gelmek isterseniz gelirsiniz buraya. Tokyo son zamanlarda çok popüler. Türkiye tarafından da çok popüler. Çok geliniyor. O yüzden yardımcı olmak istiyorum gelen arkadaşlara. Bak burada da 3D yemekler var. Aynı o şekilde sergilenmiş. Şu kızı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Anime karakterli. Ömer anlat abi, bu anime karakterli arkadaşlar burada ne yapıyor? Abi bunlar ellerinde kağıtlarda zaten yazan afişler var. Bunların içerisine saatlik paketler var. Bu paketlerin içerisine içecek dahil oluyor. Bunlardan birini satın alıyorsunuz. İçeri gidince sohbet ediyorsunuz. Onunla hani kendi yaşadığınız problemleri veya kendi arkadaş çevrenizde anlatamadığınız şeyleri anlatıp bir nevi dertleşmeye yönelik konsept tarzı kafeler. Kız seninle sohbet ediyor. Aynen, sohbet ya da ediyor. başka bir çalışan. Aynen. Herhangi bir cinsellik vesaire yok. Yine bu tarz olan yerler de var mesela. Shinjuku'da vesaire, orası biraz daha hani işin biraz daha hani cinsellik boyutuna kaçan yerler de var hani. Burada şey de var. Lise öğrencileri abi çoğunlukla. Allah Allah. Aynen abi, hani her ne kadar şey olmasa da bunu hani Japonya'da kimse şey yapmaz, söylemez. İnkar eder hani lise öğrencileri değil dese de hepsi lise öğrencisi abi. Çünkü aileleri hani bir noktaya kadar bunları büyütüyor vesaire ama bir noktadan sonra yalnız bırakıyor. Çocuklar da artık ayrılmak istiyor. Kendi başlarının çaresine bakıp para kazanmak istiyorlar. Onlar da bu tarz yollara çok fazla yöneliyorlar. Böyle sağımızı solumuzu zaten görüyorsunuz. Abi beni mesela çekiyormuş gibi göster, onları da çaktırmadan al. Görünüyorlar zaten ister Aynen. istemez ama şöyle bir şey de var burada. Sevgili kiralama, yani arkadaş kiralama, anne baba kiralama, dede kiralama. İhtiyacı varsa hangi mesela duygusu eksikse ablası yoktur, abla kiralar, anne kiralar, kız arkadaş kiralar. Çok yaygın, böyle fiyatları da yüksek. O sizin mesela kiraladığınız süre boyunca size eşlik ediyor. Siz ne yapmak istiyorsanız onu yapıyor. Hemen yeri gelmişken abi böyle video ara ara bölüyoruz. Burada biliyor musun abi sen? Yok. Club yazan. Abi burada Kaikatsu Club yazıyor üstteki Japonca. Şu. Burası Japonya'daki internet kafeler. Japonya'daki internet kafe kültürü biraz farklı. insanların konakladığı bir yer. Oraya geçiyorlar mesela. Sandalyeler var, tabureler var. Üstü açık veya tamamen kapalı. Küçük 1-2 metrekarelik falan. Yerde mat, bilgisayar var. İnternet de çok hızlıdır. Burada o gece konaklıyorsunuz. Yaklaşık 10-12 saatlik ücreti 3-4 bin yer. Genelde Japonlar hani bir eve gitmek istemedikleri zaman, treni kaçırdıkları zaman otele verecek paralar olmadıklarında bu tarz yerlere gidip konaklıyorlar. Hani bunu biraz amacı dışında kullanılan şeyler de çok fazla. Anlayan olmuştur arkadaşlar. Bu tarz yerlerde çok yaygın. Mesela ucuz konaklama adına ben birkaç sefer kaldım. Üyelik yaptırmanız vesaire gerekiyor.
Hani Çok anlık, ilginç ya. abi anlık duş almaya ihtiyacınız oluyor, bir iş, bir yorgun vesaire. Hemen giriyorsun, 500'den veriyorsun. Bir saat içeride kalıp duşunu alıyorsun, hazırlanıyorsun, tekrardan çıkıyorsun. Arkadaşlar kalabalığı görüyorsunuz değil mi? Haziran dönemi diye. Evet yine turist var ama yine bu yağmurlu sezon diye herhalde bir tık daha az turist görüyorum. Genelde Japonya'nın kendisi. Abi burası da Japonya'daki daha önceki videonun başlarında bahsettiğimiz kumarhaneler, pachinko adı verilen. İzin verirlerse çekelim. Burada ne yapıyorlar abi ya? Bak abi burada meyvelerdir vesairedir, diğer o nesneleri üçünü denk getirmeye çalışıyorlar. Buradan para kazanmaya çalışıyorlar. Mesela izleyelim abi. Burada boncuklar var. Bu boncukları kazanıyorlar. Boncukları alıp tekrardan şeye gidiyorlar, kasaya. Kasaya gittikleri zaman da hediye alıyorlar. Bu hediyeden de götürüp bazı bunların önerdiği yerler var. Oralarda bozdurup doğal yoldan paralarını kazanıyorlar. Abi bak öğrenciler bile okul çantasıyla, takım elbiseli çok kişi var. İşten çıkıyor böyle gelip burada iş stres atmaya, para kazanmaya diye. Birçok böyle şey var. Haberlere çıkıyor. Ömürleri bitmiş adamlar. 5 kuruş cebinde para kalmamış, ailesi bırakmış insanlar çok fazla var. Senin sesin ne kadar aldı bilmiyorum ama normalde bu legal değil burada. Ya kumar yasak burada. Kumar yasak. İllegal. Burada da işte bir kulübünü oturtmuşlar. Jeton alıp dediğin gibi sesin gelmemiştir diye anlatıyorum. Hemen buraya yakın yerlerde de o jetonu paraya çeviriyorlar değil mi abi? Evet abi. Doğru anladım. Ne kadar kalabalıktı fark ettiniz mi içerisi? Ve bunlardan sayısız var. Özellikle istasyon çevrelerinde çok fazla var. Her yerde. Şimdi arkadaşlar bir tren bileti için bir kart almıştık ya. O bu otomatlarda da geçiyor. Mesela önce basıyorsunuz buna. Şöyle okutuyorsunuz. Aynen bak kalan bakiyemi de gösteriyor. Hemen suyu verdi. Sabahtan beri su içmedim. Artık dilim damağım kurudu. Su hayat biliyorsunuz ki. Niye burada aldım? Çünkü burada çok kovası bulmak çok zor. Şunu içip hemen atacağım burada. Bitireceğim. Bu arada uzun zamandır dünya turumuzda bir sponsor bir firma var. İhlas Aura Sebilon Unique su arıtma cihazı. Ben çok memnunum arkadaşlar. Artık yaklaşık bir yıldır falan kullanıyorum herhalde su arıtma cihazını. Damacana almıyorum. Yani sizin de evinizde su arıtma cihazına ihtiyacınız varsa Amerikan Hijyen Vakfı onaylı NSF belgesine sahip Aura Sebilon Unique'yi tercih edebilirsiniz. Servis ağı da çok yaygın. Güvenle kullanabilirsiniz yani. Ben çok memnunum. Hele şu damacana taşımaktan kurtulmuyor. Başka bir şey istemiyorum. Kendilerine de dünya turumuza sponsor oldukları için teşekkür ederim. Suyu almışken aklıma geldi. Anlatmak istedim. Arkadan geçenleri gördün mü kamera? Anime kızları. Gördü değil mi? Evet. Ne kadar yaygın ya. Kapatıyorlar yüzlerini ama. Evet, gene kapattılar mı? Yüzünü kapattı abi. Kamerayı gören kapatıyor yüzünü ya. Çok ilginç arkadaşlar. Ya burada bu gelenek, sevgili kiralamak ne demektir ya? Yani dede kiralıyorsun ya. Dede amca ya yaşlı bir dede kiralıyorsun seninle geziyor tozuyor ya. Çok ilginç. Daha var. Daha birkaç noktaya daha getireceğim size. Video kaç dakika oldu kim bilir ama gittiği yere kadar gitsin. Bu arada bir beğeni, kanala abone olmanızı, yorum atmanızı isterim. Şu sabahtan bu yana geziyoruz arkadaşlar. Bakın daha 45-50 dakika oldu video ama ben belki 10 saattir dışarıdayım. Aynı şekilde devam edeceğim yani biraz daha. Bir beğeni ve yorumu, aboneliği çok görmeyin size zahmet. Güzel insanlar. Ömer'le ayrıldık. Ömer geçti. Artık ona da çok teşekkür ediyorum videoma eşlik ettiği için. Ben nereye geldim? Buranın yani Tokyo'nun en böyle şaşalı lüks bölgesine geldim. Ginza'ya. Nerede lüks mağaza arıyorsunuz ya da alışveriş yapacaksınız? Hep lüks mağazalar değil, normal mağazalar da var. Alışveriş yapmayı çok seviyorsanız gerçekten Ginza tam bir cennet alışveriş noktası diyebilirim burası için size. Ginza'ya gelebilirsiniz. Hemen size etrafı gösteriyorum. Havada kararmaya durdu iyice böyle. 6.30'da hava kararıyor Haziran ayında. Burada gerçekten eli yüzü düzgün mağazalar. Şu ileri doğru gittiğinizde de var. Uniqlo'yu bilenler varsa ben Uniqlo'dan çok alışveriş yaparım. Üstümdeki o kıyafetler falan hep böyle düz sade giyerim ya ben genelde. Uniqlo'dan fiyatı böyle ucuzdur ama kalitelidir. Yani düzlük seven varsa böyle düz kıyafetler hoşuna gider. Burada tam 11 katlı mağazası var. Hatta şurada gideyim göstereyim size. Burası da kalabalık. Tabii iş çıkışına da denk geldik ya. Ondan da bir hareketlilik var. Yok değil desek yalan olur. Bak sağdan insanlar gidiyor, soldan biz gidiyoruz. Her yerde böyle. Metroda da aynı şekilde inip binerken çıkarken merdivenleri falan. Siyah taksiler çok meşhur dediğim gibi. Ama taksi pahalı, metroya binin. Yani ben söyleyeyim size taksiler gerçekten çok ucuz değiller. Beyaz da varmış. Bak aynısının beyazı da var şurada. Baksanıza mağazalara. İçeriye böyle sırayla aldıkları yerler buralar hep. Demin bahsettiğim Uniqlo şu karşımda. Vallahi 11 katla. Sanırım yani ben dün çünkü 10 kat kadar çıktım. 11. katta vardı. Hatta üstündeki şu Pokemon tişörtünü de buradan aldım. Ben seviyorum burayı. Çok hoşuma gidiyor. Yine ufaktan bir yağmur atıştırıyor.
Ama gitgide daha da böyle pahalı markalara doğru gidiyorum. Şurada adlarını bile söyleyemeyeceğim mağazalar var. Bir tane Balenciaga görüyorum. Chole diye bir marka var. Hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair. Dior var. Hemen şu solum Dior. Şurada önümüze çıkacak şimdi. Yani parası olan abilerim, ablalarım. Çok lüks takılmayı sevenler Ginza'ya gelebilir. Yağmur atıyor yine. Ufak ufak yağmur atıyor. Benim bir şeye ihtiyacım var ama saatim bozuldu. Saat almam lazım. Aynı saati tekrar alacağım. Tüm Türkiye'ye o saati sattırdım. Tüm Türkiye o saati benden görüp aldı. Rekor kırıyor şu an satışları o G-Shock'un. Ben de buradan almıştım 3 sene önce. Bozuldu ama herhalde çok vurdum sağa sola. Geçen havuza gelince su kaçtı içine. Şimdi buradan tekrar alacağım onu. Bulursam o da limited edition'da, sınırlı üretimli. Abi videolar sayesinde saati bir sattırmışım Türkiye'de. Bir tane de sponsor gelmedi, saat sponsoru. Vallahi yanlış yapıyorsunuz. Saatçi varsa aranızda bana sponsor olsun o saat konusunda ara. Müthiş sattı o saat ya sayemde. Vallahi hiç şey yapmayacağım yani. Geri durmayacağım. İyi sattırdım o saati. Bulursam alacağım. Bu videoda o bulamam herhalde ama başka videolarda bulup göstereceğim size. Fiyatını merak ediyorum zaten. Sokakların düzenini, temizliğini de artık söylemiyorum. Dikkatinizi çekmiştir diye tahmin ediyorum. O kadar kalabalık bir şehir, o kadar büyük bir şehir, o kadar curcuna olan bir şehir ama sokaklarda bir tane pislik, bir tane çöp yok ve çöp kovaları olmamasına rağmen köşe başlarında. Anam iş çıkışında metro ne kadar kalabalık oluyormuş. İnemeyeceğim diye o kadar korktum ki. Abi sıkıştık, ben arkaya sıkıştım, vallahi inemeyeceğim sandım ya. Acayip kalabalıkmış metro. Acayip yani iş çıkışlarında. İş çıkışlarında, işe gidişlerde falan binmemeye çalışın. İşinizi uzatın, gerekirse öyle gidin yani. 1-2 saat daha geç gidin. İnemeyebilirsiniz gideceğiniz yere. Birbirini itiyor millet böyle yani. Saygı nezaket gitti bir anda arkadaş iş çıkışında. Millet yetişecek diye bir yerlere. Şu kartı öğrendiğimiz iyi oldu. Bu arada Suica ile aynı ha. Suica da aynı bunun gibi arkadaşlar. Şöyle okuttuk. Kaç para kaldığı bile her şey yazıyor. Her yerde kullanabiliyor olmak da birçok noktada çok iyi. Marketlerde bile geçiyormuş ya. Alın bunu geldiğinizde. Ya bu Pasmo ya da Suica, ikisi de aynı. Ben şimdi otelimin oraya geldim canlar. Sabahtan bu yana sokaktayım. Artık havada kararmaya başladı. Bayağı da birçok noktasına getirdim sizi. Bilgiler aktarmaya çalıştım. Sizler de zaten Japonya'ya gelirseniz bu video size bir rehber olacaktır Tokyo'da. Ama bu ilk videoydu. Daha bir sürü video gelecek. Ama siz eğer bu videoyu paylaşımdan 2-3 ay sonra izlediyseniz mutlaka dediğim gibi oynatma listesi Japonya 2026'ya göz atın. Kırsalına da ineceğim. Başka şehirlerine de gideceğim. Yemeklerini de iyice deneyeceğim. Yemek videosu da çekeceğim burada. Alışveriş fiyatlarına kadar her şeyden bahsettiğim videolar gelecek. Bu onlardan biriydi Japonya'ya geldiğimde. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok yoruldum. Dinlenmem gerekiyor. Işık bekliyoruz. Işıklar yanacak. Karşıya geçeceğiz. Sonra şu karşıdaki şu oda büyük otel benim otelim arkadaşlar. Büyük bina benim otelim. Haydi bakalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tokyo'nun sokaklarından selamlar, sevgiler. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.